GTA 4'ten önceki karakterlere bakarsanız genel olarak çoğu para, ün gibi şeylerin peşinde koşan, etik değerleri pek olmayan ve genel olarak çok empati kuramadığımız karakterlerdir. Yani onlar gibi olmak isteriz. Örneğin Tommy Vercetti gibi olmak isteriz. Ancak Tommy Vercetti dediğiniz karakter oyunun en başından beri adeta bir süper kahraman olan, her şeyi yapabilen ve her şeyin üstesinden gelebilen mükemmel bir karakterdir. Ancak bu mükemmellik oyundaki karakter gelişimini kısıtlamaktadır. Çünkü adamın gelişecek bir yanı yoktur. Yani adam zaten oyunun en başından beri 10 üzerinden 10 bir adamdır. Ancak GTA 4'ün ana karakteri Niko Bellic, bunların aksine Balkanlardan Amerika'ya gelen, etik değerleri olan, karakter gelişim sunan ve empati kurabileceğimiz biridir. Niko 1978'de Yugoslavya'da Sırp bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi fakir, babası da alkolikti ve Niko'nun büyüdüğü evde elektrik bile yoktu. Tüm bu imkansızlıklara rağmen Niko büyüyünce bir astronot olmak istiyordu. Ancak daha ergenken çıkan Yugoslav savaşlarından dolayı Sırp ordusunda askere alındı. Niko'nun savaşta tanık olduğu olaylar onun alaycı, depresif ve duygusal olarak kopuk biri olmasına yol açmıştı. Karakterimiz savaşta büyük bir kısmı kendi mahallesinden arkadaşları olan 15 kişilik bir askeri birlikte görev almaktaydı. Ancak bu birlik düşman güçleri tarafından şüpheli bir şekilde pusuya düşürüldü. Bu pusudan sonra birlikten sadece karakterimiz Niko Bellic ve yine karakterimizin arkadaşları olan Darko Brevic ile Florian Kravic hayatta kalabilmişti. Niko bu pusudan sonra ya Darko'nun ya da Florian'ın hain olduğunu düşünüyordu ve savaştan sonra hainin kim olduğunu bulup intikam almaya yemin etti. Savaş sonrası Niko'nun kuzeni Roman Bellic Liberty City'ye taşındı ve orada hayatını karakterimize ballandıra anlatmaktaydı. Karakterimiz ise savaştan sonra stabil bir iş bulamamıştı ve bu yüzden yeraltı dünyasına girerek 10 yıl boyunca burada birçok iş yaptı. Bu işlerden birinde karakterimiz Ray Bulgarin adlı bir adamla çalıştı. Ancak bazı olaylar sonucu Ray ile Niko'nun arası bozuldu. Ray Bulgarin ise Avrupa'da çok taşaklı bir adamdı ve karakterimizin hayatta kalması için kaçması gerekmekteydi. Bu yüzden karakterimiz hem kuzeni Roman'ın Amerika'daki o ballandıra anlattığı lüks hayatından etkilendiğinden hem de Florian Kravic'in savaş sonrası buraya geldiğini bildiğinden Liberty City'ye gitme kararı aldı. Oyunumuzda burada Niko'nun Liberty City'ye ayak basmasıyla ve Roman'ın karakterimizi karşılamasıyla başlar. 10 yıldır görüşmeyen iki kuzen burada biraz hasret giderir ve hemen Amerikan kadınlarıyla Sırp kadınlarını karşılaştırırlar. Roman Amerikan kadınları dese de Niko bir Sırp milliyetçisi olduğundan ve ağzının tadını bildiğinden Sırp kadınları daha iyi der. Umarım sevgilim videoyu izlemez. Karakterimiz Roman'ın evine gittiğinde kendisinin anlattığı o lüks hayatın aslında yalan olduğunu ve gerçekte ufak bir taksi durağı işleten ortalama bir göçmen hayatı yaşadığını fark eder. Bunun üzerine karakterimiz kuzeninin taksi durağında işe girer ve kısa bir süre sonra burada Roman'ın kız arkadaşı Mallory ile tanışır. Mallory ise karakterimizi arkadaşı Michelle ile tanıştırır ve Niko ile Michelle oyunun devamında sevgili bile olur. Roman ile çalışmaya ve yaşamaya devam eden Niko kısa bir süre sonra kuzeninin kumar borcu olduğunu ve tefeciler tarafından başının dertte olduğunu öğrenir. Burada karakterimiz Roman'ı tefecilerden korur ve en nihayetinde Arnavut mafyasının lideri olan Dardan Patrel adlı bir adamı öldürür. Yani anlayacağınız bu dalgarak kuzenimiz bizi sadece lüks bir hayat vaadiyle kandırmakla kalmaz, aynı zamanda da başımızı belaya sokar. Roman ile çalışmaya devam eden karakterimiz burada GTA 3'ten hatırlayacağımız Jamaikalı Yardi iş çetesinin ikinci adamı ve Roman'ın yakın arkadaşı Little Jacob ile tanışır. Karakterimiz Little Jacob'a bazı düşman uyuşturucu çeteleriyle mücadelesine yardım eder ve ikili kısa bir süre sonra yakın arkadaş olur. Devamında karakterimiz Roman'ın borcu olan Rus tefeci Vladimir Glebov ile tanışır ve Roman'ın borçları karşılığında kendisi için bazı görevler yapar. Bu görevlerin sonuncusunda Vlad karakterimizden iş ortağı Ivan Bichikov'u öldürmesini ister. Ancak biz oyuncular Ivan'ın ölüp ölmeyeceğine karar verebiliriz ve Ivan oyunda kaderini belirleyebildiğimiz ilk karakter olur. Bu görevin devamında karakterimiz Vlad'ın Mallory ile yattığını öğrenir ve bunun üzerine Vlad'ı öldürür. Mallory'nin Vlad ile yatmasının sebebi ise Vlad'ın kendisiyle yatarsa Roman'ın borçlarını kapatacağını söyleyerek ona şantaj yapmasıdır. Vlad'ın cesedinden kurtulurken ise karakterimiz Roman'a Liberty City'ye asıl geliş amacını açıklar. Birliğine ihanet eden kişiyi bulmak. Tabi Vlad'ın ölümü Rus mafyasının hoşuna gitmez ve kısa bir süre sonra Niko ile Roman Rus mafyasının lideri Mikhail Faustin ve Dmitri Raskolov tarafından kaçırılır. Mikhail Faustin tam bir orospu çocuğudur ancak Vlad'ın ölümünden rahatsız değildir ve sorgu sırasında karakterimiz Mikhail'in saygısını kazanmayı başarır ve tam öldük diyeceğimiz yerde Niko Mikhail için çalışmaya başlar. Tabi Roman da serbest bırakılır. Daha önce de dediğim gibi Mikhail tam bir şerefsiz olduğundan görevlerine Niko'ya Liberty City'nin en güçlü mafyası Kenny Petrovic'in oğlunu öldürtür. Tabi oğlunun ölümü üzerine Petrovic büyük bir savaş başlatmaya hazırlanır. Ancak bu savaşı önlemek için Dimitri karakterimiz ile özel bir görüşme düzenler ve görüşmede Niko'nun Mikhail'i öldürmesi gerektiğini söyler. Tabi öldürmemiz karşılığında da para vereceğini belirtir. Kuzenini de tehlikeye atmak istemeyen Niko denileni yapar ve Mikhail Faustin'i öldürür. Devamında karakterimiz parasını almaya gider. Ancak burada Dimitri'nin kendisine ihanet ettiğini ve videonun başında bahsettiğim Avrupa'da taşlı bir adam olan Ray Bulgarin ile kendisine pusu düzenlediğini öğrenir. Karakterimiz bu pusudan ölümden dönerek Jacob'ın da yardımlarıyla kaçmayı başarır. Ancak devamında Dimitri'nin adamları Roman'ın taksi durağını ve evini yakar.
Bunun üzerine karakterlerimiz bulundukları semt olan Brokur'u terk etmek zorunda kalır ve bu o anda Mallory'nin kuzenine ait olan küçük bir apartmana taşınırlar. Burada Nico, Mallory'nin de bağlantılarıyla Manny Escuela ve Elizabeth Torres adlı iki suçlu için çalışmaya başlar. Nico, Escuela'yı pek sevmez. Ancak Torres için çalışırken Patrick McCreary ve Playboy X gibi yeni suçlularla tanışır ve suç dünyasındaki bağlantılarını genişletir. Devamında Nico Playboy X için çalışmaya başlar ve burada Playboy X'in akıl hocası Dwayne Forge ile tanışır. Nico ile Dwayne trajik geçmişlerinden dolayı oldukça iyi anlaşır ve ikili hızlı bir şekilde arkadaş olur. Ancak devamında Playboy ve Dwayne arasında gerilim artar ve ikisi de karakterimizden diğerini öldürmesini ister. Burada karşımıza iki seçenek çıkar. Ya Dwayne'i öldüreceğiz ya da Playboy X'i. Burada Dwayne'i öldürmeyi seçersek Playboy bize $25.000 para verir. Ancak karakterimiz ile olan bağını koparır ve devamında Dwayne'in ölümünden pişman olur. Eğer Playboy'u öldürmeyi seçersek Nico ile Dwayne yakın arkadaş olur ve karakterimiz ödül olarak Playboy'un evi ile arabasını alır. Devamında Elizabeth karakterimizi sinirli bir şekilde arar ve çalınan bir miktar uyuşturucuyu geri alıp Little Jacob'a götürmesini ister. Karakterimiz uyuşturucuyu başarılı bir şekilde geri alır. Ancak Jacob'a götürdüğünde karşısına şaşırtıcı bir şekilde sevgilisi Michelle çıkar ve burada Michelle'in gerçek adının aslında Karen olduğunu ve kendisinin gerçekte hükümete çalıştığını öğrenir. Tabi bu olayın üzerine Elizabeth'e tutuklanır ve 300 yıl hapis cezasına çarptırılır. Nico ise eski adıyla Michelle, şimdiki adıyla Karen'ın çalıştığı United Liberty Paper adlı derin devlet örgütü için çalışmaya başlar. Burada karakterimiz örgüt için birkaç teröristi öldürür. Karşılığında ise örgüt Nico'nun suç geçmişini siler ve savaşta Nico'nun birliğine ihanet eden kişiyi bulmasına yardım etme sözü verir. Devamında kumar alışkanlığını bırakamayan Roman'ın Rus mekanlarına takılmasıyla Roman Dimitri tarafından kaçırılır. Nico ise kuzenini bir kez daha kurtarmayı başarır ve devamında yanan taksi durağından aldığı sigorta parası ile beraber Roman milyoner olur. Ancak kendisi ilginç bir şekilde bu parayla kumar oynamaz ve Nico ile kendisine birer ev alarak eski taksi durağını tekrar kurar. Bu olaylardan sonra hatırlarsanız Elizabeth'a'nın bağlantılarıyla tanıştığımız Patrick McCreary karakterimizi arar ve kendisini yozlaşmış polis Fransa'ya yardım etmeye zorlar. Fark ettiyseniz her GTA hatta RDR oyununda yozlaşmış bir devlet görevlisi oluyor. Serinin diğer oyunlarında da neler olduğunu merak ediyorsanız kanalımdan da o videolara ulaşabilirsiniz bu arada, o da dipnot olsun. Burada karakterimiz Fransız'ın aleyhine delil bulunduran birkaç kişiyi öldürmekten banka soymaya kadar kendisi için birçok görevde bulunur ve en nihayetinde Nico, McCreary ailesinin bir dostu haline gelir. Burada oyuncu isterse Patrick'in kız kardeşi Kate ile ilişkiyi ilerletip sevgili olabilir. Tabi öyle bedavaya kız alınmadığından karakterimiz McCreary ailesi içinde bazı görevler yapar ve bu görevlerden birinde İrlanda'dan gelen Derek McCreary için de görevler yapar. Fakat devamlı Derek'in İrlanda'dan geldiğini öğrenen Francis, Derek'in kendisini ihbar edebileceğini düşünür ve Nico'dan onu öldürmesini ister. Ancak aynı şekilde Derek de karakterimizi arar ve Francis'i öldürmesini ister. Burada biz oyuncuların karşısına yine Francis ile Derek'i öldürmek üzere iki seçenek çıkar. Burada seçimimizin hikaye bir etkisi olmasa da Derek'i öldürürsek Francis'ten bir miktar para alırız ve hikaye boyunca 3 yıldızın üstünde polis aramamız varsa Francis'e şantaj uygulayarak bu aramayı kaldırtabiliriz. Eğer Francis'i öldürürsek ise hiçbir bok olmaz. Devamında karakterimiz Patrick aracılığıyla İtalyan mafyası ve Pegorino ailesinin üyesi Ray Boccino ile tanışır. Ray Boccino büyük bir elmas ticareti planlamaktadır ve Nico'yu da silah gücü olarak bu plana dahil eder. Başlangıçta Nico ile Luca Silvestri önderliğindeki Boccino'nun birkaç adamı başka bir grup tarafından saklanan elmasları alır. Ancak devamında Luca Silvestri Ray Boccino'ya ihanet eder ve elmasları alıp kaçmaya çalışır. Ancak karakterimiz buna engel olarak Luca'yı öldürür. Bunun üzerine Nico elmasları satmak için Isaac Roth temsilciliğinde Yahudi mafyası ile görüşür. Ancak görüşme Luis Lopez adlı bir adam tarafından pusuya düşürülür ve elmasları bu herif çalar. Kaos sırasında ise Isaac Roth parayla kaçar ve bu durumu Ray Boccino'ya bildiren karakterimiz devamında intikam amaçlı birkaç görev yapar. Nico'nun tüm bu yardımlarından sonra Ray Boccino karakterimize Florian Kravitz'i bulmasına yardım eder ve Nico ile Roman Florian'ı bulmayı başarır. Ancak karakterimiz Florian ile karşılaşınca kendisinin eski hayatına uzaklaştığını ve hatta ismini Bernie Crane olarak değiştirerek artık eşcinsel olduğunu öğrenir. Tabi aralarında geçen diyaloglardan sonra da Nico hainin Florian olmadığını anlar ve böylece birliğe ihanet eden kişinin Darko Brevic olduğu kesinleşir. Bu olaylardan sonra Nico eski dostu Florian'a ya da yeni adıyla Bernie'ye yardım etmeyi ihmal etmez ve kendisine eşcinsel olduğu için saldıran adamları öldürmek gibi çeşitli görevlerde ona yardım eder. Bernie ise yardımlarının karşılığı olarak Nico'ya Infernus model bir araba hediye eder. Devamında karakterim suç aileleri için çalışmaya devam eder ve Pegorino ailesinin lideri Jimmy Pegorino ile tanışarak onun için görevler yapmaya başlar. Burada karakterimiz Pegorino ailesine kaybettiği gücü kazanmasında yardım eder. Tabi karakterimiz asıl amacı olan Darko Brevic'i bulmak istemektedir ve hatırlarsanız bu konuda yardımcı olacağını söyleyen United Liberty Paper karakterimizi Gambetti ailesinin yaşlı ve ölüm döşeğindeki lideri John Gravelli ile tanıştırır. Gravelli karakterimizden kendisi için bazı görevler yapmasını ve karşılığında örgütle beraber Darko Brevic'i bulacağını söyler. Bunun üzerine karakterimiz teklifi kabul eder ve Dimitri'nin adamlarından bir siyasetçiyi korumaktan Angelotti suç ailesine ait olan uyuşturucu arabalarını yok etmeye kadar birçok görev yapar. Bu görevler sonunda ise United Liberty Paper sözünü tutarak Darko Brevic'i yakalar ve Nico'nun önüne atar. Böylece büyük yüzleşme gerçekleşir ve burada öğreniriz ki Darko Brevic
uyuşturucu bağımlılığını karşılamak, yani uyuşturucu alabilmek için sadece $1000 karşılığında birliği satmıştır. Böylesine boktan bir sebep ve miktar karşılığında satıldıklarını öğrenen Niko ise doğal olarak durumu oldukça öfkelenir ve yine burada karşımıza iki seçenek çıkar. Ya da Arko'yu öldüreceğiz ya da öldürmeyip acılar içinde bırakacağız. Eğer öldürürsek karakterimiz kendini boşlukta hisseder. Öldürmezsek ise Niko kendini daha iyi hissedecektir. Ancak her iki seçenekte de oyunun sonunda Niko'nun karşısına tekrardan Jimmy Pegorino çıkar ve karakterimizden Dimitri ile bir uyuşturucu anlaşması yapmasını ister. Niko bu anlaşmayı yaparsa $250.000 kazanacaktır. Ancak Dimitri ile olan geçmişinden dolayı bu işe istekli değildir ve burada oyun bize son bir seçim şansı sunar. Ya anlaşmayı yapıp parayı alacağız ya da anlaşma yapmayıp Dimitri'yi öldüreceğiz. Kuzenimiz Roman geçmişi unutup bu anlaşmayı yapmamızı ve parayı almamızı söyler. Sevgilimiz Kate ise para için gururunu mu satacaksın lan yavşak der. Her iki seçenekte de Roman ile Mallory oyunun sonunda evlenir. Ve eğer Dimitri'yi öldürmeyi seçersek Pegorino ailesi bizden intikam almak için düğün sırasında Niko'ya suikast düzenler. Ancak karakterimiz yerine burada kaza kurşuna Niko'nun sevgilisi Kate ölür. Bunun üzerine ise karakterimiz Pegorino'lardan Kate'in intikamını alır. Eğer anlaşmayı seçersek ise orospu evladı Dimitri bize bir kez daha ihanet eder ve düğünde Niko'ya bir suikast düzenler. Ancak bu sefer de Niko yerine kaza kurşununa kuzenimiz Roman ölür ve devamında Dimitri Jimmy Pegorino'yu, Niko ise Dimitri'yi öldürerek Roman'ın intikamını alır. Yani kısaca Dimitri ile Jimmy her iki seçenekte de ölür. Ancak düğünde ölen kişi bizim seçimimize bağlıdır. Arkadaşlar burada bana göre GTA serisinin en iyi karakteri olan Niko Bellic'in hikayesi sona eriyor. Ve buraya kadar izlediyseniz de sizden bir like atmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda da desteklemek isteyenler için katıl üyeliklerini düzenledim ve eğer kanal emojilerini kullanmak, yayın tekrarlarını izlemek gibi özellikler istiyorsanız ve en önemlisi destek olmak istiyorsanız aşağıdaki katıl butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda da kanalın gönderiler kısmından da yayın yapacağım zaman duyuruyorum. Ve bu videoyu izleyen herkes de yayınlara bekliyorum. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Arkadaşlar videonun sonunda da ufak bir duyuru geçmek istiyorum. Yeni 3D platform oyunumuz Beach Bash şu an Steam'de satışta. Eğer ilgilenenler varsa açıklamaya linkini bırakacağım. Oyunumuz hakkında daha fazla bilgi almak içinse kanalımızdaki Shorts videosundan da oyun hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Görüşürüz.